Evet, Hülya merhabalar. Merhaba Fatih. Efendim, her zaman siz beni konuk alıyordunuz. Bugün ben sizi konuk alıyorum galiba. Öyle oluyor değil mi? Öyle Rolleri oldu. Evet, değiştirdik evet, gibi. evet. Nasıl şöyle kısa bir tanıtım yapayım. Bugün senin ikinci çıkan Çağdaş Sanat Konuşmaları 2 adlı kitabının tanıtımı için buradayız. Belki herkes tanıyor ama gene ben seni küçük bir tanıyorum. Hülya Kürkçüoğlu sanatçı, sanat yazarı. Yani aynı zamanda akademisyen. Ayvansaray Üniversitesi şu anda öğretim üyesi olarak çalışıyor. Uzun süredir sanat işleriyle uğraştığı gibi sanat yazıları da yazan çok yönlü bir arkadaşımız. Teşekkür Şimdi ederim. Hülya ben aslında kafam şöyle vardı. Yani bu işler nereden çıktı? Bu işler hani bir benim çalışma falan var ya deli misin? Yani niye bu işlerle uğraşıyorsun Hülya diye Ben de düşünüyorsun. soruyorum. Ben de Ya, kendi kendime. bu Çünkü kitap biliyorsun işleri kolay iş değil biliyorsun. hem kolay değil hem de öyle kolay para kazanılabilen bir alan değil Değil aslında yani. Öyle sanat bir şey de yazarlığı yok alanı. yani. Ve hani ben 99 yılında başladım. İlk defa böyle röportajlarla Evet başladım. biliyorum. E, Ya çok uzun süredir yapıyorsun değil mi? Yani epeydir evet, yapıyorsun ve çok doğru. bayağı bir röportajlar dizisi oldu değil mi? Tahminen kaç tane var yani röportajın Ya aslında Fatih, şimdi ben de bu ikinci kitap sayısı? hazırlıklarında aslında ikinci kitabın hazırlıkları da bu ara birinci kitaptan önce başlamıştı. Yani 2010 gibi o aralarda falan başladığım bir şeydi aslında bu benim. Hani, ama güncel olarak ikinci kitapla ilgili bu geçen kış dosyaları tekrar şöyle bir tararken baktım. Çok fazla röportaj var. Yani gerçekten çok. Yani belki hani 5 kitap falan çıkacak. Hani ilk Bacakları ikisini var. çıkarttık. Bir 3 tane belki 4 tane daha çıkartacak kadar aslında var elimde röportaj. Çok yapmışım. Yani çok çok. Hatta ben bir ara hatırlıyorum. Bundan 12 sene önce falan işte bir gazeteye röportaj gönderiyorum. Bir dergiye bir röportaj gönderiyorum. Başka bir dergiye işte eser okuma gönderiyorum falan. Yani bir ara haftada 3 tane bir yazı, 2 röportaj gibi böyle bir tempoda gidiyordum. Yani Evet, birçok ulusal gazete ve dergiye de yazdın yani yayın da yaptın. yazdım. Onları Evet. biraz bize hatırlatır mısın? Hangi gazeteler, dergilerde onlar? Şöyle aslında ilk röportajımın çıktığı dergi Sanat Çevresi dergisi. Rahmetli Hamit Kınay Türk'ün Kınay dergisi. Türk'ün. Onun vefatıyla maalesef tabii Maalesef dergi kapandı dergi. kapandı, ilerlemedi Çok süreç. hepimizin geçmişinde önemli bir yer tutan bir dergidir yani. Kesinlikle ve çoğu kişinin aslında ilk başladığı İlk başladığı dergidir. Hani bugün yerlerden biri. Evet. piyasada da adı duyulmuş olan pek çok kişinin ilk yazılarını yayınlattığı yerdir Hamit Kınay Türk'ün dergisi, Sanat Çevresi dergisi. Allah rahmet eylesin diyeyim. Şimdi orada başladım tabii ben de. Sonra dönem dönem böyle işte ne bileyim farklı işte Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat, Art and Life dergisi bir ara Habertürk. çıkmıştı. Habertürk gazetesi, ondan sonra işte Kolaj Art, bazı röportajlarım Ek Dergi ya da e, Post dergiydi galiba adı şeyin. Ya böyle farklı mecralarda, Çok farklı, değişik mecralarda ama evet çok, önemli yani Türkiye'nin evet, önemli ulusal yayın organlarında evet, ciddi sayıda röportajın çıktığını söyleyebilirim. Yani evet, ciddi bir önemli bir çalışma. Yani ciddi performans gösterilmiş, emek verilmiş bir şey var bu kitapların arkasında. Uzun bir evet, süre çok var ve bir doğru. çalışma var. Kesinlikle Yani çok doğru. onu söyleyebiliriz rahatlıkla. Sen aynı zamanda sanatçısın. Evet, evet, çok Türkiye'de doğru. hepimiz biliyoruz ki hani sanatçı olmak tek başına hani insanlar sanatçı olamıyor. Aynı zamanda birçok şeyi de yapmak zorunda kalıyoruz aynı zamanda. Hani Evet, yani PR çalışmalarını yürütüyoruz, işte galerici evet, oluyoruz, bilmem ne falan sergi evet, açıyoruz. Bir de evet. yazı yazmak zorunda kalıyoruz. Yani yazı yazmak işi nasıl başladı sende? Şimdi şöyle aslında tabii dediğine katılıyorum. Ama tabii her sanatçı da hani yazmıyor tabii. Biraz böyle akademisyen, şimdi sen de Biraz da bu konuda bir akademisyensin. şeyin olması, Tabii eğilimin yani olması lazım. akademisyen olarak ilerleyebilmek için de yazmak gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla ortamda akademisyen olup yazarlık yapan da tabii ki çok kişi de var. Aktif olarak yazanlar, kitap çıkartanlar vesaire ve çok beğenerek de takip ediyorum. Yani ben nasıl başladım? Ben içimde öyle bir yazma isteği vardı. Sanat üzerine, eserler üzerine düşünmeyi seviyordum her zaman. Sonra işte ben tabii Mimar Sinan mezunuyum ve 93 yılında mezun oldum. Sonraki yıllarda da böyle yüksek lisans falan yaparken
Okulun kantininde işte Özkan Eroğlu, Ümit Gezgin falan onlar okula çok sık gidip gelirlerdi. Çünkü Hamit Bey'e dergisine yazı verirlerdi. Onlarla oralarda tanıştım falan. Onlar da böyle sözlü olarak beni çok desteklediler. Tabii ki niye yazmıyorsun, çok iyi olur vesaire falan. Ee, Yani biraz onların desteğiyle diyeceğim. Başladım. Kendim de tabii ki Ama içinde istiyordum. böyle bir şeyi Başladım. sürekli yapma isteği her zaman vardı galiba, değil mi? Yazı yazma Vardı, isteği her evet zaman evet vardı. vardı ama hiçbir zaman aktif olmamıştı. Öyle hani öyle aklımda istek olarak öyle devam ediyordu. Demek ki bir zamanı geldi, oldu. İşte 99 yılında ilk röportajım çıkmıştır. Hatta ilk röportajım da kiminledir hiç unutmuyorum. Mehmet Kavukçu'yla yapmışımdır. Oo, O da bizim çok sevdiğimiz, o da evet, ben de Mimar severim. Sinan'dan bir arkadaşımız. Onunla o dönemde tabii çok görüşüyorduk. Şimdi tabii o Erzincan'da. Oradaki üniversitede görev yapıyor ve çok sık görüşemesek bile o dönemlerde okula daha sık gidip gelirdi. Doktorasını falan bitiriyordu o dönemlerde o. Evet. Senin bir de tabii çok yani geniş bir network'ün var. Ben öyle diyeyim yani. Çok geniş bir çevreye nüfus ediyorsun gibi geliyor bana. Hani Teşekkür bağlarım ederim. var, bağlantılarım var ve bu insanlar üzerinden tanıdığın ya da takip ettiğin kişilerin şeylerini kuruyorsun, değil mi? Yani röportaj yapacağın kişi ya da bu yazıları, işte burada olan yazıları nasıl seçiyorsun yani? Neye göre seçiyorsun bunu? Şöyle Fatih, tabii ki onların çoğu aslında güncel, o dönemlerin güncel sergileri bunların çoğu. Ama tabii sergi haricinde sanatçıyı anlatmak ya da genel olarak eserleriyle ilgili de yapmış olduğum röportajlar var. Ama genel olarak hep böyle şeylerle ilgili, dönem sergileriyle ilgili. İşte mesela Habertürk dedim. Ben uzun yıllar Habertürk'e dışarıdan tabii ki röportajlar gönderiyordum. Hiçbir zaman gazetenin o anlamda hani gidip gelmedim Çalışma olmadı. gazeteye, çalışmadım ama dışarıdan gönderiyordum. İnşallah. Ve hani o dönemin sergilerini, dergilerde de Bu öyleydi. sergileri sen mi seçiyordun? Yani bu gazeteden bir Şimdi yönlendirme mesela var mı? Şuna bak, buna bak. tabii tabii yani gazeteden de Mehmet Açar benim editörümdü. Buradan da ona sevgilerimi, selamlarımı göndermek isterim. Çok sevdiğim bir insan, çok değerli bir e, sinema eleştirmeni. Şimdi Mehmet de tabii ki yönlendiriyordu. Hülya şu sergiler var, bak şunlardan birisi ya da ikisi her neyse olabilir. Ben de Mehmet'e gönderiyordum. O da hani birlikte karşılıklı konuşarak birazcık da Ekip çalışıyorsun. mailleşerek falan şey yapıyorduk, karar veriyorduk. Ama diğer dergiler için falan genelde bazen dergilerden de haber geliyordu bana ya da sanatçılardan haber geliyordu. İşte şu sergi var, işte 2 ay sonra ya da 1 ay sonra. Çünkü dergi olayı daha başka biliyorsun. Dergilere 1 ay önceden hazırlayıp göndermek gerekiyor. Ama gazete öyle değil, daha günlük oluyor. Yani birkaç gün içinde yapıp hemen gönderebiliyorsun gazeteye. Dolayısıyla dergiler için dergi sahibinden ya da sanatçıdan bana haber gelerek hazırlayıp dergiye gönderiyorduk. O şekilde oluyordu. E, Öyle yani uzun yıllar Gitti. emek verdim Peki bu açıkçası. röportajlar yaparken yani bir ön hazırlığın var mı? Bilgin mutlaka insanlar hakkında var. Ben çünkü senin birçok sanatçı ve sanat çevresindeki olayları takip ettiğini, yakından takip ettiğini biliyorum. Yani mesela ben öyle biri değilim. Takipçi biri değilim. Takip etmiyorum ben yani. Birisi gelip çarpması lazım bana. Ama sen öyle değilsin. Yani sen takip ediyorsun. Tabii doğrusu da o. Takip Evet. etmek lazım. Ön hazırlık, nasıl bir ön hazırlığın var yani bu söyleşilerde? Şimdi sanatçı ile ilgili mutlaka sanatçının geçmiş sergilerine şöyle bir bakarım. Çünkü bir kıyaslama yapmak için yani önceki sergisinde ne yapıyordu, bu sergisinde ne yapıyor, konsept olarak ne yapmış öncesinde, bu sergisinde ne yapıyor gibi mutlaka bir sanatçıyı çalışırım. Yani öyle söyleyeyim, Evet. çalışırım. Ön Bir bir de hazırlık mesela var yani. kesinlikle her sergi için ya da her röportaj için diyeyim bir ön hazırlık mutlaka yaparım. Ya da mesela işte serginin basın bülteni de illaki gönderiliyor. Basın bültenini böyle satır satır dikkatlice okurum. Yani bir şey kaçırmak istemem açıkçası. Ve genel olarak hani kendimce bir giriş gelişme sonuç soruları hazırlayarak hazırlayıp sorarım sorularımı. Tabii eskiden tabii sesli kayıtlar alıyorduk ve ben bu kayıtların çoğunu da biriktirdim bu arada. Eskiden Çok benim iyi. Anladım. evet yani güzel bir arşivim var aslına bakarsan. Eskiden kasetlere
Biliyorsun böyle kasetler Evet, vardı. yani isim Evet, evet, verdiğim belirli kasetler vardı. Bende evet, hala var onlar. evet. Onlara Kaset kayıt, dönemi. Evet, kaset kaset dönemi. döneminden çünkü Evet. geldiğimiz için 100 yıl öncesi gibi Vallahi ama sen gördün yani bilmiyorum ama ben kartuş dönemini ucundan gördüm. gördün mü Ondan sonra kaset kartuş dönemine geçtik. öyle Evet. mi? Evet. Ama Evet. kasetler çok iyi olmuş. Yani güzel bir arşiv. Onlar güzelce korunması gerekiyor. Evet, evet, onlara özel böyle kasetlik aldım ben. Onların çoğunu koruyorum. Evet. Dijitale geçtikten sonra da maalesef bir kısmı dijital ses kayıt cihazına geçtikten sonra bir Kayboldu. kısmını korudum ama bir kısmı hala benim hard diskimde arşiv olarak bulunmaktadır. Fakat bazıları kendiliğinden biliyorsun dijital ortamda bir şey yapmasan da aniden yok olabiliyor bilgi. Yani Maalesef siliniyor kaset dönemi bazıları da. hala denebilir ki aslında fiziki kayıt dönemi Evet, olarak kalmaya devam ediyor. O da silinebilir bir şey ama kalıcı bir yanı var onların. Yani bu dijital şeyler evet, dosyana koyuyorsun, çökebiliyor, bir şey olabiliyor, evet. kayboluyor. Çok Yani doğru. kaybolması çok daha kolay. Evet yani Evet. bu Maalesef. kötü olmuş Evet. tabii yani onların O, kaybolması. evet. Çünkü neden Hülya kestim sözü işte bu Rica yaptığı ederim. şey önemli. Ben önemsiyorum bu tür şeyleri. Çünkü Türkiye'de yani gerçekten hani sanatta olan ilgi gittikçe artmasına rağmen hala Evet. istediğimiz seviyede değil. Yani bu biliyorsun sanat Biliyorum. gazetelerin sayfaları hala çok az okunuyor. Şimdi bununla ilgili bir arşivin bir belleğin oluşması çok önemli. Yani Evet. şimdi öyle bir işlevi de var bunun. Değil mi? Evet. Yani o Çok anlamda doğru. kaybolmaması, onların korunuyor olması Çok önemli önemli. önemli bir şey. Belki Çok. kitaba da buradan geldik değil mi? Yani ne diyorsun? Kitap fikri nasıl oluştu? Yani bunların çünkü ayrı ayrı dergilerde evet var Evet. ama bir araya Evet. gelmesi de önemli bir şey yani. Evet. Kitap fikri oradan mı çıktı? Ya şöyle aslında kitabı pek de düşünmüyordum. Yani en azından 10 sene önce düşünüyordum da onun öncesinde pek düşünmüyordum. Hani ilk kitap fikri böyle bana 2010'larda falan ya niye aslında yapmıyorum? Bayağı da bir şeyler birikti demeye Bayağı başladım. bayağı bir zaman geçmiş. Yani 10 yıl beklemişsin. Ve 10 yıl. hani Evet. evet bir klasör açıp içine acaba şunu koysam mı falan diye böyle bir iki dosyayı da ayırdığımı biliyorum ben hatırlıyorum. Fakat sonra olmadı hani bir şekilde olmadı ve işte üstüne ben başka yerlerde yazmaya çizmeye falan devam ettim. Sonra ya dedim aradan tabii yıllar yıllar geçti şimdi 2018'de falan artık arkadaşlarıma şöyle söylemeye başladım. Ya ben artık gerçekten kitap yapmak istiyorum. Hani tanıdığınız var mı, ne yapabilirim, nasıl bunun yolu yöntemi nedir gibi. Çünkü bilmiyorum yani yayın evi başka bir şey. Gazete, dergi başka bir şey, yayın evi başka bir şey sonuçta. Sağ olsun Ruşen Eşref Yılmaz Hoca bana destek oldu. Hülya dedi benim tanıdığım bir yayın evi var ve onunla ben bir seni tanıştırayım dedi. O vesile olmuştur ilk kitabın ve hatta ikinci kitapta da tabii ki bu anlamda emeği vardır açıkçası. Önce Habertürk yapmak istedim. Oradaki röportajları yapmak istedim. Çünkü benim en uzun soluklu yazmış olduğum tek bir yer var. O da Habertürk gazetesi. Dolayısıyla oradaki röportajları dan tabii o kadar çok röportaj yapmışım ki hepsini Çok var. koymaya da imkan yok. Yani Bir gazetede de koymamıştım biliyorum canım. yani çok fazla orada da röportaj Tabii olmuş. canım seçilecek yani normal. Evet, evet yani dolayısıyla bir ayıklamaya da gitmek durumunda kaldım ama arkasına yine de yazdık tabii ki hani yayınlayamasak bile arkasında bir fihrist gibi hani böyle bir şunlar da Evet. o yapılmıştır İyi gibi olmuş o da yazdık. iyi olmuş. Evet, evet, ondan sonra sonra aradan bir zaman geçti. Aslında ikinci dosyayı ben birinci kitap bittikten sonra ikinci hani bir klasör açmıştım dedim ya yıllar önce hani 10 sene önce Evet. falan. Ben o Habertürk'teki şeyler çıktıktan sonra ikinci kitabın klasörünü hazırlamıştım. Hmm. Elimde vardı o. Ama birazcık da hani biliyorsun son birkaç senedir böyle ailemde de böyle bir takım sağlık Evet, problemleri evet. falan oluyor. Evet. Ben Ondan sonra biliyorum. dolayısıyla hemen Biraz istediğim anda gecikti. evet şey yapamadım, harekete geçemedim. Sonra dedim ki niye bekliyorum, niye duruyorum ki zaten klasör hazır burada dedim. Ve hemen mail yazdım yayın evine. Dedim ikinci kitap için şunları düşünüyorum. Hani ne dersiniz yapalım mı ikinci kitabı gibi mailleşmelerimiz başladı ve öyle de olay devam etti açıkçası. Kitap çıktı. Çıktı. Evet. Nasıl kitapla ilgili geri dönüşler sana nasıl? Valla çok güzel bir aslında
geri dönüşler alıyorum kitapla ilgili ve basında tabii ki çok yer aldı. Hemen hemen bütün Takip ettim. Epey, evet, gazetelerde epey yankıda buldu evet, basında evet, şeyde. haber olarak sağ olsunlar basın mensubu arkadaşlar yer verdiler. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum gerçekten. E, Yani çok güzel geri dönüşler alıyorum. Tabii ki içinde röportajı olan arkadaşlar paylaşıyorlar. İşte bana mesajlar atıyorlar ya da arıyorlar işte aldık ettik hani şöyle böyle falan diye hep paylaşıyorlar. Sağ olsunlar çok güzel geri dönüşler aldım yani. Yani tabii o kitabın içinde insanın kendini görmesi de güzel bir şey. Evet. Ben kitap fikrini çok seviyorum. Yani bir Hı araya hı. gelmiş olması, iki kapağın Evet. arasında şey olması daha kalıcı. Yani derli toplu aradığın zaman bir şeyleri bulabilmen açısından Evet. kitap Çok doğru. bence şey olarak evet o da önemli ama yani çok daha üstün duruyor. Bu Evet. anlamda kitaplaşması bence de çok yerinde oluyoruz. Evet. Kitabı alsınlar, okusunlar. Evet, alırlarsa çok Evet, seviniriz. çok Kitabın adı güzel bir kitap Çağdaş, olmuş. evet, Çağdaş Çağdaş Sanat Sanat Söyleşileri 2. konuşmaları, Birincisi de söyleşileri var. iki. Evet, bir ve ikisi Evet, var. İkisini evet, de almalarını herkese tavsiye ediyoruz. Yeni evet. kitaplara diyoruz Hülya. Çok Evet, tebrik umarım ediyoruz seni Fatih. tekrar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar